Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan pul pul dökülen poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. İlerleyen dakikalarda ve videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka kullandığım unu ekleyeceğim. Unu biraz daha ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledim. Yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Bu aşamada spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Kontrollü kullanın. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Dinlenen hamurun üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Maya tadı ve maya kokusu gelmesin. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra masaya alıyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Büyük parçalardan küçük parçalara ek yaparak 16 adet beze elde ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra rahat bir şekilde şekillendirmek için 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Bezelerin üzerini kapatıyorum. 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Hava almamasına, kurumamasına dikkat edin. Dinlenen bezeleri açtıktan sonra hazırlıyorum. İkişerli olarak hazırlıyorum. İç harcı olarak kaşar kullanacağım. Dilerseniz patatesli, kıymalı, peynirli yapabilirsiniz. Bu aşamada açabildiğim kadar açıyorum. Çok aşırı inceltmemeye dikkat edin. Yağladıktan sonra ister istemez biraz daha büyüyor.
35 santim kadar açtıktan sonra çok az unlayıp katlayıp kenara alıyorum. Diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. 50 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağını karıştırdım. Hamura dikkatli bir şekilde sürüyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. İnce bir tabaka halinde sürdüm. Diğer hamuru da üzerine açtım. Aynı şekilde tekrardan yağlıyorum. İsterseniz bu aşamada yağ kullanmayabilirsiniz. Ben daha kat kat tel tel olması için çok az yağ kullanıyorum. Ben ortadan ikiye bölerek büyükçe bir poğaça hazırladım. Daha küçük, daha mini olsun isterseniz de dörde bölüp yapabilirsiniz. İç harcını yerleştirdikten sonra çok da sık olmayacak şekilde sarıp gül şeklinde sarıyorum. ...20 dakika tepsi mayasını yaptıktan sonra üzerlerine dikkatlice yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt karıştırdım. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz da haşhaş serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kabarıp kızardılar. Doku testi yapıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra. Hatta bu aşamada biraz sıcak. Dikkatlice bölüyorum. Sıcak olmasına rağmen kat kat tel tel dökülüyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.